Onların her biri sıra dışı, zamanın ötesinde ama belki de müziğin lanetli yıldızlarıydı. Neden en parlak yıldızlar 27 yaşında söndü? Bu sorunun spesifik bir yanıtı olamaz ama bu videoda 27'ler kulübünün gölgelerle örülü hikayesini anlatacağız. Son şarkıları neydi ve son sözleri nelerdi? Kurt Cobain. Kurt Cobain ölümünden 3 ay önce Ocak 1994'te son kez grubu Nirvana ile stüdyoya girdi. Kimse bilmiyordu ama o Cobain'in son ses kaydıydı. Son şarkısı You Know You're Right oldu. Kurt Cobain'in 5 Nisan'daki intiharının ardından şarkı ancak 2002'de Nirvana adı altında yayımlanan toplama albüm ile dinleyicilerle buluşabildi. Kurt Cobain'in 1 Nisan 1994'te depresyon ve madde kullanımı sebebiyle tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden kaçtığı ve o dönem eşi dahil kimseye bilgi vermeden Seattle'daki evinde tek başına olduğu biliniyor. Ölümünden önceki 4 yalnız gün. Kurt Cobain'in Seattle uçağında Guns N' Roses basçısı Duff McKagan ile yüz yüze ve sonrasında eşi Courtney Love ile telefonda konuştuğu biliniyor. Ancak kayıtları geçen ve doğrulanan son sözleri intihar mektubunda yazanlar. Artık tutkum yok, bu yüzden unutmayın. Sönüp gitmektense yanıp kül olmak daha iyidir. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are ve All Apologize. Her dinlendiğinde Cobain'in iç dünyasından izler bulabileceğimiz unutulmaz şarkılar. Amy Winehouse. Amy Winehouse, caz, soul ve R&B'yi kendi kırık ruhuyla harmanlayan 2000'lerin en özgün sesiydi. Yalnızca sesi değil, sözlerindeki itiraflar, net ve sert ifadeleri de onu bu kuşağın ikonu yaptı. Amy'nin son stüdyo kaydı 2011'de Tony Bennett ile söylediği Body and Soul düeti oldu. Bu kayıt ölümünden yalnızca birkaç ay önce gerçekleşti ve onun hayattaki son profesyonel performansı olarak kaldı. Son günlerinde Londra'daki evine kapanmıştı. Basına yansıyan son cümleleri ise bir konserinde sahneden seyircilerine söylediği "Sizi çok seviyorum" sözleriydi. 23 Temmuz 2011'de Londra'daki evinde alkol zehirlenmesi sebebiyle ölü bulundu. 27 yaşında, tıpkı Hendrix, Joplin, Morrison ve Cobain gibi. Back to Black, Rehab ve You Know I'm No Good, Amy'nin kırık kalbinden zamana dağılan parçalar gibi müzik tarihinde yerini aldı. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix 60'ların rock sound'unda elektro gitarın sesini yeniden tanımladı. Distortion, wah-wah pedalı ve feedback gibi efektlerle sanki gitara çığlık attırdı, konuşturdu ve ağlattı. Onun müziği 68 kuşağının özgürlük arayışının en güçlü sesi oldu. Jimi Hendrix ölümünden 3 ay önce 1970 yazında Londra ve New York'taki Electric Lady Studios'ta son kez stüdyoya girdi. Bu oturumlarda kaydettiği Angel, Hendrix'in son stüdyo şarkısı olacaktı. 18 Eylül 1970 sabahı Londra'da sevgilisi Monica Dennerman'ın evinde hayatını kaybetti. Ölümünden sadece 6 ay sonra Mart 1971'de The Cry of Love adlı albüm yayınlandı. Bu albüm Hendrix'in ölmeden önce üzerinde çalıştığı fakat tamamlayamadığı yeni stüdyo albümünün parçalarından oluşuyordu. Jimmy'nin kayıtları geçen son sözleri ise ölüm uykusuna yatmadan önce defterine yazdığı The Story of Life şiirinin şu cümleleriydi. Hayatın hikayesi bir göz kırpmasından daha hızlı. Purple Haze, Hey Joe ve All Along the Watchtower gibi rock müzik tarihine geçen hitlerle ve büyülü gitarı ile Hendrix rock efsaneler arasında yerini aldı. Jim Morrison, The Doors'un solisti, namı diğer Kertenkele Kral. Beat kuşağının ruhunu, özgürlük arayışını ve karanlık hayallerini müziğe taşıdı. Morrison'ın sıra dışı şarkı sözleri ve sahnedeyken yarattığı ritüeller zamana aykırıydı.
Morrison'ın son stüdyo şarkısı 1971'de Los Angeles'ta kaydedilen Riders on the Storm oldu. Bu parça The Doors'un LA Woman albümünde yer aldı. 8 Aralık 1970'te Los Angeles'ta Village Recorder Studios'ta yaptığı 40 dakikalık şiir kayıtları ölmeden önce kaydedilen son eserleri oldu. Morrison 3 Temmuz 1971'de Paris'teki dairesinde ölü bulundu. The Doors üyeleri 1978 yılında Morrison'ın şiir kayıtlarını An American Prayer albümünde yayınladı. Morrison ölmeden önce son 4 ayını geçirdiği Paris'te sık sık bir şarkıcı değil, bir şair olarak hatırlanmak istiyorum demişti. Paris'te yazdıkları yıllar boyu bir araya getirilemeyen şiir parçaları halinde kaldı. The End, People Are Strange ve Riders on the Storm gibi şarkılar Morrison'ın hala gölgelerden seslenen şair ruhunun yankıları. Brian Jones. Brian Jones, Rolling Stones'u kuran isimdi. Grubun müzikal dehası ve asi ruhuydu. Gitar ve piyano dahil olmak üzere Rolling Stones kayıtlarında 15 farklı enstrüman çaldı. Grubun 68 kuşağındaki sıra dışı sound'unda onun imzası vardı. Stones ile birlikte kaydettiği son parça You Got the Silver 1969'da yayınlandı. Brian Jones'un son günlerinde sık sık benim zamanım geldi, artık yeni bir şeyler denemeliyim dediği biliniyor. Ancak Haziran ayında verdiği bir röportajda söylediği şu cümle kayıt altına alınmış son sözleri olarak kabul edilir. Stones'un müziği artık beni yansıtmıyor. Farklı şeyler yapmak istiyorum. Brian Jones'un Painted Black şarkısında çaldığı sitar ve Ruby Tuesday şarkısındaki blok flüt tınıları 68 kuşağının müzikal yolculuğuna yön veren sıra dışı katkılardı. Janis Joplin 60'ların kadife ama çığlık gibi sesiyle rock tarihine geçti. Blues'un derin yaralarını kendi kırık hayatıyla birleştirerek sahnede izleyenleri büyüleyen performanslarıyla çiçek çocuklarının kraliçesiydi. Joplin'in son stüdyo kaydı 1970 Ekim'inde kaydettiği Mercedes-Benz oldu. Şarkıyı tek seferde a cappella olarak söyledi. Bu onun mikrofon başındaki son performansıydı. Son günlerinde dostlarına artık kendimi dışarıya değil, içimden gelen sesi anlatmak istiyorum diye dert yanıyordu. Ölümünden hemen önce yaptığı son telefon konuşmasında ise şu cümleyle umutlu görünüyordu. Yarın stüdyoya gideceğim, albümü bitireceğiz. 4 Ekim 1970 sabahı Los Angeles'taki Landmark Motor Hotel'de kaldığı odada aşırı dozdan ölü bulundu. Arkadaşları ona The Pearl, inci derdi. Değerli ve kırılgan. Piece of My Heart, Cry Baby ve Summertime hala Janis'in hırçın sesini zamanın ötesine taşıyan eserler. Onların hikayesi yarım kaldı deniyor ama belki de yarım kaldığı için hala peşindeyiz. Hiç düşündünüz mü? Yaşasalardı ne olurdu? Morrison'ın 90'larda hala konser verdiğini düşünün. Veya Cobain Millennium albümünün lansmanında ikonik hırkası ve kayıp gözlerle bakıyor. Peki en iyi sahnede izleme şansınız hala olsaydı? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bildirimlerinizi açmayı, beğenmeyi ve kanalımızda yeni tanıştıysanız abone olmayı unutmayın. I am the Lizard King. I can do anything.